Sana moral bozacak ama çok önemli bir gerçek söyleyeyim. Sadece az yemek yemek seni otomatik olarak daha uzun yaşatmayabilir. Hatta etrafındaki kokular, dokunuşlar yani çevrenden gelen uyarılar uzun yaşam avantajını sessizce iptal ediyor olabilir. Merhaba, ben Eczacı Mehmet Kaban. Bugün Science Daily'de yer alan Michigan Üniversitesi'nden gelen çok ilginç bir çalışmadan bahsedeceğim. Küçücük bir solucan üzerinden uzun yaşamla ilgili kocaman bir sırrı ortaya çıkardılar ve bu hikaye doğrudan bizim diyet, uzun ömür, anti-aging takıntımıza dokunuyor. Şimdi önce resmi netleştirelim. Bilim dünyasında uzun yaşamla ilgili en çok konuşulan konulardan bir tanesi kalori kısıtlaması. Yani daha az yemek yemek, belli aralıklarla aç kalmak gibi stratejiler. Birçok hayvanda, hatta bazı insan verilerinde de bu tür kısıtlamalar ömrü uzatabiliyor. Ama çalışmada araştırmacılar şunu söylüyor. Tamam, az yemek işe yarıyor da çevreden gelen sinyaller bu tabloyu nasıl değiştiriyor? Bunun için çok sık kullanılan bir model canlıyı inceliyorlar. C. elegans denen minicik bir solucan. Bizimle genetik ve metabolik olarak sandığımızdan çok daha ortak noktası var. Aynı hormon tipleri, benzer sinir sistemi prensipleri, benzer stres tepkileri. Yani evet, solucan ama metabolizma madde bizimle akraba. Normalde bu solucanlarla şu gösterilmiş: yiyecek kıtlığı olduğunda, yani bir anlamda diyet moduna geçtiklerinde FMO2 adlı bir gen devreye giriyor. Bu genin ürettiği enzim metabolizmayı yeniden düzenliyor. Bu sayede solucan daha uzun yaşıyor. İlginç olan şu: eğer FMO2 devreye girmiyorsa kalori kısıtlaması yapılmasının pek bir anlamı kalmıyor. Ömür uzamıyor. Buraya kadar hikaye net. Az yemek FMO aktif, metabolizma değişiyor. Ömür uzuyor. Peki sorun ne? Sorun şu: çevresel uyarılar bu zincire çomak sokuyor. Daha önce yapılan başka bir çalışmada sadece yiyecek kokusunu almak bile bu uzun yaşam etkisini bozabiliyor diye gösterilmişti. Yani vücut yemek kokusunu alıyorum, demek ki çok da kıtlık yok diye düşünüp o koruyucu mekanizmayı kapatabiliyor. Michigan ekibi diyor ki peki sadece koku değil de dokunma hissi de aynı şeyi yapar mı? Yani solucan yiyeceğine dokunuyormuş gibi hissese beynindeki ve bağırsaklarındaki bu uzun yaşam devresi bozuluyor mu? Ve deney şu: solucanları gerçek bakterilerin üzerine koymak yerine onların yiyeceğine benzeyen bir his veren küçük boncukların üzerine yerleştiriyorlar. Yani solucan sanki bakteri kolonileri üzerinde geziyormuş gibi hissediyor ama aslında klasik anlamda beslenmiyor. Sonuç ne oluyor biliyor musun? Sadece bu hafif dokunma hissi bile bağırsaktaki FMO gen aktivitesini aşağı çekiyor ve normalde kalori kısıtlamasıyla beklenen ömür uzaması azalıyor. Yani vücudun uzun yaşam programı sadece kaç kalori aldığınla değil, beyninin çevreyi nasıl algıladığına da yönetiliyor. Dokunma uyarısı sinir sistemi üzerinden dopamin, tiramin gibi kimyasalların salınımını değiştiriyor. Bu da bağırsakla beyin arasındaki iletişimi farklı bir moda sokuyor ve FMO2 baskılanıyor. Buradan çıkan mesaj şu: uzun yaşam sadece az yedim, çok yedim meselesi değil. Kokladığın, dokunduğun, gördüğün, hissettiğin her şey için içinde. İkinci kısım daha da ilginç. Araştırmacılar diyor ki tamam, FMO2 ömrü uzatıyor. Peki bu enzimi abartırsak ne olur? Yani solucanı FMO2 bakımından turbo moda aldıklarında sadece ömür değil, davranış da değişmeye başlıyor. FMO2 fazla çalışan solucan etraflarındaki olumlu ya da olumsuz değişimlere daha az tepki veriyor. Tehlikeli bakterilere yaklaşmaktan pek çekinmiyorlar. Yani normalde kaçmaları gerekirken umursamazlaşıyorlar. Kısa bir açlık sonrası yiyecek bulduklarında bile diğer solucanlar kadar istekle yemeğe odaklanamıyorlar. Uzun yaşayan solucan biraz dünyadan kopuk, daha az motive, daha az seçici bir tipe dönüşüyor. Tersine FMO2 tamamen olmayan solucanlarda da farklı bir problem ortaya çıkıyor. Çevreyi daha az keşfediyorlar. Davranış kalıpları değişiyor. Yani bu gen ve bu enzim sadece ömürle değil, motivasyon, tehlikeden kaçma, ödül arayışı gibi davranışlarla da bağlantılı. Yani burada direkt insanlara atlamayalım ama bağırsak, metabolizma, beyin üçgeninde benzer yolların bizde de işliyor olma ihtimali hiç uzak değil. Araştırmacılar diyor ki herhangi bir ömür uzatma girişiminin yan etkilerinden birisi büyük ihtimalle davranış olacak. Bir gün bir hap ya da bir takviye çıkıp gerçekten ömrü uzatabilirse bile bunun bedeli belki de motivasyonda azalma, risk algısında değişim, hayattan alınan zevkin farklılaşması gibi psikolojik ve davranışsal yan etkiler olabilir. Bizim tarafa, yani günlük hayata ve takviye dünyasına çevireyim. Şu an piyasada uzun yaşam, anti-aging, longevity başlığı altında pazarlanan inanılmaz fazla ürün çıkmaya başladı. Çoğu gerçekten sağlam insan verisi olmadan daha çok hayvan deneylerinden ve teorik mekanizmalardan yola çıkılarak anlatılıyor. Bu çalışma bize şunu anlatıyor: vücudun uzun yaşam programı çok katmanlı. Sadece bir enzimi, bir hormonu, bir takviyeyi hedef almak hiç yeterli değil. Beynin çevreyi algılayışı, bağırsak sinyalleri, dokunduğun, kokladığın, hissettiğin şeyler hepsi için içinde. Peki ben kendi hayatımda neyi değiştirebilirim sorusuna bu çalışmadan nasıl bir cevap çıkar? 1. Uzun yaşam için tek bir sihirli ürün yok.
Sadece kalori kısmaya ya da tek bir metabolik yolu manipüle etmeye odaklanmak yerine beynin ve bağırsakların aldığı sinyallerin bütününe bakmak gerekiyor. Sürekli yemek korkusu, yiyecek görüntüsü, sürekli atıştırmalık maruziyeti olan bir ortamda ben kalori kısıtlıyorum demek biyolojik olarak o kadar da etkili olmayabilir. Eğer bir gün gerçekten FMO2 gibi yolları hedefleyen ilaçlar ya da takviyeler gündeme gelirse sadece ömür uzuyor mu diye değil, davranışı ve ruh halini, motivasyonu nasıl değiştiriyor diye de sormamız gerekecek. Çünkü bu çalışma gösteriyor ki bedenin ömrünü uzatırken beynin çalışma şeklini de değiştirebilirsin. 3. Sağlık trendlerine bakarken özellikle solucanda şöyle oldu, insanda da kesin böyledir cümlesine mesafeli durmak lazım. Bu tip çalışmalar çok değerli çünkü mekanizmayı çözüyor ama doğrudan şunu yap 10 yıl daha yaşa seviyesinde öneriye çevirmek bilimsel değil. Ben eczacı olarak şuna odaklanmayı daha anlamlı buluyorum. Beslenmeni sadeleştirmek, paketli ve yoğun işlenmiş gıdaları azaltmak, gerçek gıdaya yönelmek, uyku, hareket, güneş, sosyal bağlantılar, bunlar uzun yaşamın en azından şu an elimizde kanıtı olan bileşenleri. Çevreden gelen uyarılarla beynini sürekli tehdit, yetersizlik ya da aşırı ödül moduna sokmak yerine daha dengeli bir duysal çevre kurmak da bu işin bir parçası. Özetle bu çalışma bize gösteriyor ki uzun yaşamak sadece tabaktaki kaloriyi saymak değil, beynin ve bağırsaklarını dünyayı nasıl algıladığını da anlamak. Ve o küçücük solucan bile bize bunun ne kadar karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici bir sistem olduğunu gösteriyor. Bu videodaki hiçbir bilgi kişisel tıbbi tavsiye değildir. Kendiniz, tedaviniz veya ilaçlarınızla ilgili değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza ve gerekirse eczacınızla görüşmelisiniz.